Bugün Manor Lords serisinde en azından uzun zamandır da oynamadığım bir oyun. Eee, Son günlerde beta ile beraber yeni gelen update yani 0.8.0.090 bu. Yeni gelen beta update'i 97 versiyonunda ilerliyor olması lazım ama denediğimde hala bug'ları, hataları olan bir tarafı olduğu için can sıkıcı bir hal alabiliyor. En azından stabil yani bundan bir ay önce şu anda 2026 Ağustos ayındayız. Temmuz ayında gelen stable olan versiyondaki en azından versiyonu oynayıp beraber tecrübe edeceğiz. Bu oyunda sadece herhangi bir harita seçmeyeceğiz. Oyuna beraber başlayacağız. Ayarlarımı göstereyim. Grafik ayarlarım benim bu şekilde. Hani belki beğenen olur, beğenmeyen olur. Bilmiyorum yayına kalitesinin nasıl yansıyacağını, şu anda videoya nasıl yansıyacağını da bilmiyorum ama ayarlarım bu şekilde merak eden olursa. Çok büyük değişiklikler yapmadım açıkçası. Ufak tefek değişiklikler yaptım. Sizler de kendi bilgisayarınıza uygun bir değişiklikle halledebilirsiniz. Ee, Bunun dışında herhangi bir haritayı ne gelirse oynayacağız. Çünkü aslında benim oyun tarzımda, yani benim sevdiğim tarzda ben sınırsız demir seven birisiyim. Sınırsız demirle mücadele etmeyi seven birisiyim. Ama olur ama olmaz. Olmazsa ikinci köyümüzde sınırsız demir yaparız. Çünkü hem oyunu hızlandırma hem alet ihtiyacından kaynaklı bayağı işimize gelen bir olay. Orta çağda demir bayağı önemli. Silah yapımında savaşmak için de önemli. Senaryo taslaklarından barışı yeniden sağlayı seçebiliriz. Ee, Haritalardan en son bu stable versiyonda hala ikiz göller var. Cermen Vadisi'nde oynayabiliriz ya da Dolambaçlı Nehir sevdiğim haritalardan. Bunu da oynayabiliriz. Yani bilmiyorum, bir tanesini seçelim hangisi olacağını ama şöyle Dolambaçlı Nehir'den başlayalım. Şöyle tam ortasından başlayalım haritanın o zaman. En azından bunu seçme lüksümüz olsun. Baronları böyle bir alta doğru alalım. Alanımız şöyle bir fethedebileceğimiz yerler daha rahat bize uygun olsun. Şöyle bir yer seçelim. Karakterimizi Dorothea yaptık. Güzel bir kadın kendisi. Onunla beraber ilerleyelim. Devlet kurmak yakışır ona. Yapay zeka saldırganlığını dengeli de yapabilirsin ya da saldırgan da yapabilirsin ama ben saldırgan olarak işaretleyeyim çünkü çok büyük, önemli bir şey değil. Saldırsın, savunuruz. Başlangıç haydut kamplarını 3 yapabiliriz. Rastgele haydut kampı oluşma sınırını yükseltebiliriz. Bu önemli. 5 yapabiliriz. Geri kalan ayarlara dokunmayız. Geri kalan ayarlar bu şekilde. Bakalım bahtımıza ne çıkarsa. Umuyorum güzel bir şey çıkar. Zorlu bir başlangıç çıkarsa içinden çıkmak için birkaç sene ertelememiz gerekir. Tuz geldi eyvah. Yani parasal döngüyü hallederiz. Şöyle bir durduralım. Eyvah, hayvan, yabani hayvan geldi. Yani mantarımız var. Toprağımız kötü büyük bir ihtimal. Aynen. Gerniğimiz var mı? O da yok. Çavdar çok az bir şekilde şurada var. Komşularımızda hemen bu bölgemizde demirimiz ve tarlamız var. Kullanacağımız yer burası. Fethedeceğimiz yer burası olur. Keşke burada değil de şurada olsaydık daha rahat olurduk, daha yakın olurduk. İlk fethedeceğimiz yer ve nimetinden faydalanacağımız yer ama gene zorlu olacak. Çünkü bizim burada hem tuzla hem yabani hayvanla sadece hayatta kalmamız lazım. İlk baş için bayağı zorlayacak bizi. Ufaktan da olsa bir çavdar olayına girebiliriz de. Şurada bir tarla görüyor gibiyim. Aynen. Şurada bir çavdar var ama gernik yok değil mi? Çavdar var. Yani onu pişirmesi etmesi şimdi bir tık başlangıç için. Aa, burada da var çavdar.
Tamam, arka tarafta var. Şuradaki mantarı, eyvahlar olsun, işimiz zor. Yani merkez yapalım desek de burayı bayağı zor olacak gibi. Neredeyiz biz? Şuradayız. Ee, ilk burayı alacağımızı söylemiştik. Oraya doğru yaklaşsak mı? Şu şekilde arkaya doğru yaklaşırsak. Burada ne var? Burada balığımız var. Mantar, sınırsız taş var. Güzel. Şimdi buranın toprağı ne durumda? Yok. Okey, hiç sıkıntı değil. Tamam. Şu tarafta yabani meyve var. Çok güzel. Ee, buradaki tek avantajımız, yani şuranın tek avantajı bize mantar. Hem de sınırsız bir sayıda, hem de taşımız var. İnanılmaz bize para kazandırabilecek unsurlar. Ama demire ihtiyacımız var. Savaşacağız çünkü. Şimdi şöyle bir şey yapabilir miyim? Buradan sadece tuz üretip buranın gelişimi, merkez yapmayıp burayı, ilk burayı fethedip demiri demiri alıp, demiri niye gözümden kaçırdım ya? Hah, şöyle. Demiri alıp demirle beraber, ya burada da yiyecek sorunu var, sıkıntı. Ee, hem büyü, hem tarlayı hallet, hem demiri hallet, burada biraz zorlar. Bize en azından nüfus olarak zorlayacak. Çünkü kaç sene sonra gireceğiz bilmiyorum. Bunlar tabii varsayımlar. Ee, güzel bir görsellik şöleni oluşturamayacağım için üzgünüm. En azından böyle bir yerde başlamanın verdiği bir kötü bir durumda var an itibariyle. Ee, nasıl kullanalım haritayı? Balığımız vesairemiz yok. Üste kalan düşman bize saldırır. Normalde burada köprülerin orayı tutmak çok güzel oluyor. Yani köşkünüzü eğer ki köprünün oraya kurarsanız, güzel de bir sur çekerseniz, düşmanlar size saldırdığında köprüyü tutup köşkünüzden de okçularınızla onları vurabilmeniz mümkündü en azından zamanda ve inanılmaz rahat bir defansif oyun sergileyebiliyorduk. Ama şu anda onu yapamayacağım. Ha, şurada başlamış olsaydım yine yapabilirdim. Şu tarafta yapabilirdim. İlk videomuz plan olacak zaten. Yerimizi seçme olacak. Ve ben oyunu yavaş oynayan birisiyim. Çok hızlı süreçte oynayan birisi değilim. Tak 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 gitmeyeceğiz. Ee, şimdi tamam, çizmeye başlayalım. Şimdi ilk önce yolumuzu belirleyelim. Yol önemli. Çadırımız burada, hayvan burada, tuz burada. Ee, bir yeri ortak nokta almamız lazım. Biraz uzun sürecek de olsa ortak nokta olarak şurayı şurayı seçiyorum desem, çok mu uzak kalırız? Çok uzak kalırız. Şurayı orta yer seçiyor olsam, burada çavdarımız da şuradaydı. Tamam, burada tarımla uğraşmayız. Bir iki seneyi neyle geçirebiliriz? Yabani hayvanla geçirebiliriz. Tuzumuzu kullanabilir miyiz? Başka da bir şeyimiz yok. Tamam, şuraya. Şöyle bir planı şu şekilde yapıyorum. Şuraya çizgimizi çekiyorum. Şimdi burada evlerin oluşumu ve yani pazar yerini ortaya almak istiyorum. Ulaşılabilir olması münasebetiyle. Şimdi burası orta olursa şu şekilde bir büyüme gerçekleşir. Uygun mu? Yani çok da uygun değil. Çok kötü ya. Hani şu andaki olay kötü.
Bu şekilde gideceğiz. Şöyle, şöyle gideceğiz. Tamam. Şimdi ilk önce bir de burada güzel belirleyebileceğimiz ceset çukurlarından planımızı yapabiliriz. Ben şöyle bir bunları bir koyayım. Ne kadar düz çekip çekmediğimi bilmiyorum hatta ama biraz da ağaçlardan feragat edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bunları sileceğiz zaten. Şu şekilde üçlü olsa üçlü olarak ilk başa yeterlidir bence. Sol taraf var, sağ taraf var. Tamamdır. Üçlü okey ya. Şu başlangıç ortaya üçlü okey. Yani şunu şunu siliyoruz. Şunu da siliyoruz. Şuradan yolu çekiyoruz. Tamam. Şimdi bu yolun şurasını da çekelim. Burayı hem pazar yeri, ha, pazar için kullanacağız. Şöyle. Sonrasını ikili varyasyonda ilerletiriz. Şimdi bu üçlü varyasyonda aslında şeye bir bakayım. Üçlü varyasyona gerek var mı? Eee, Bir pazar yeri. Bu tamamen görsel bir şölen ama işte bir tanesini kıralım bir bakalım. Büyük bir ihtimal gerekiyordur çünkü sığmaz bunlar. Aynen. Yani buradaki bunu yapmamın sebebi ileride iki tane pazar yeri ve iki tane ambarın ortada buluşabilecek olması ve etrafını çevreleyecek olması aslında. Bütün nedeni bu. Üç tane uygun. Ee, Bu üç tane de şöyle yapalım. Ortadan çizgimizi çizdik. Buraya bir pazar yeri oluşturalım. Hatta iki tane pazar yeri oluşturalım burada. Pazar yerimizi burada biraz yamuk mu oluşturabiliyoruz? Şuradan alsak illaki yamuk oluşturuyoruz. Okey. Şöyle bir tane de şöyle yapalım. Aynen. Sol ve sağ pazar yeri gelecek şekilde yaparız. Ya da hatta kiliseyi buraya koyarız. Bak şu yolu sileriz. Bu yolu komple sildi bu. Şöyle bir şey yapsak. Buraya kilise sığar mı? Sığmaz. Bunu başta yapmamız gereken bir plan olduğu için yapıyorum. Çok önemli şeyler değil. O zaman burayı, bu tarafı bir tık daha büyütürüz.
Şimdi kilisemiz buraya artık sığar. Aynen. Baktığımızda okeyiz. Pazar yerimiz hazır. Ee, buraya tahıl ambarını koyarız. Buraya da ambarımızı koyarız. Ya da bu yolu da kesip şuradan bir yol çıkarmamıza gerek var mı? Var. Hatta bu yolu da keselim. İleriye dönük. Bu yolları şu şekilde inşa edelim. Değişik bir görüntümüz olsun. Evet, pazar yerimizde bu şekilde inşa olsun. Ne kurduk? Tahıl ambarı. Bir tane de ambar koyalım. Şu arayı mı boş bırakalım? Şurayı. Şöyle koyalım. Şimdi bir tane tomruk kampı yapacağız. Tomruk kampının yeri zaten değişecek sürekli. İlk ağaç kesimimize nereden başlayalım? Evet, bu bölgeden başlayabiliriz. Şöyle başlayalım ağaç kesimimize. Tamam. Oyunu başlatabiliriz. Çalışmaya başlanılsın. Ona bir yol çizeriz tomruk kampına. Ekmeklerimizin sayıları bile gerçek mi acaba? Bir tanesi büyük, bir tanesi küçük. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 tane ekmeğimiz var. Sanki biri büyük, biri küçük gibi ama ekmeklerin bu sayıların da doğru olduğu kanaatindeyim. Tam 12 tane ekmeğimiz var. Evet. Hafif daha hızlandıralım. Şöyle bir başlangıçta izleyelim, sonra izlemeyiz büyük bir ihtimal. İnşaatları izlemesi güzel. Şimdi bu ilk önce buradan başladı ama tomruk kampından başlasalardı keşke, unuttuk. Ne diyor? Mevsimler ve oyun hızı. Mevsimler yerleşimin etraftaki kaynak rezervlerinin mevcudiyetini sakinlerin yerine getirebileceği işleri etkileyebilir. Evet. Aslında bunu en yüksek hıza aldığımızda belki oraya yönelirler ama zaten buraya yönelmiş vaziyetteler. Bakalım. Ha, güzel olan başta şimdi bir kendimize bir bakalım da düşüneyim onu bir. Öküzü harcamak aslında güzel bir mantık. Bağlama kazığı oluşturalım bir tane. Şurada olsun, yerini taşırız sonra. Bir tane öküz sipariş edelim. Burada yabani hayvan var. Oraya da bir çıktı yaparız. Konuşmayı sonlandırdık. Baron'un söyledikleri. Şimdilik şöyle bağlayalım buraları. Sonra yolumuzu çizmeye devam edeceğiz. Güzel.
Şimdi ilk başta hayvan atayabilir miyiz? Hayvanımız burada mı? Göremiyorum ama atamayalım. İlk başta sınırsız çalışma alanından. Ne yazık ki demirci olmadığı için alet harcamasını fazla tutamayacağız. Burayı alalım. Tam şurası olsun bakalım. İlk öküzümüz burada. İkinci öküz daha gelmedi herhalde. Tahıl ambarı inşaatlı tamam. Bu iş oraya da bir kişiye atayalım. Yemeği taşısın sonra kaldırırız başlangıç için. Şimdi o iş olurken biz şeye devam edelim, bir durduralım. İlerideki planı bir yapalım. Ceset çukurumuz nerede? Burada. Şöyle yapalım. Şöyle. Şimdi buraya sığacak ev sayısı 5 ya da 6 olması lazım. Bu çizgileri silmemizin imkanı yok değil mi? Tamam neyse. Biz devam ettirelim burayı. Ceset çukurundan şuradan devam ettirelim. 1 2 Şuradan yolumuzu çizelim. Devam ettirelim. Yarım saate yaklaşmış oyun açık olalım. Böyle bir sorunumuz var. Tamam. Burası kalın bir çizgi de olabilir. Hiç sıkıntı değil. İkili yol gibi olabilir. Bir problem yok. Suyumuz nereden geçiyor? Güzel bir yer olabilir mi acaba? Şurası olabilir mi? Şansımıza bakalım. Ya, evet bayağı şansımız. Suyumuz. Hmm.
Yani köyde su çok enteresan yerlerden geçiyor. Burada hepsi. Yani her yer kuyu. Evet. Şimdi şurada bir kuyumuz var ama. Tamam, o zaman onu sonraya artık. Böyle yapıyoruz. Umarım plan suya düşmez. Düşebilir çünkü. Kare modunda ilk defa deneyeceğim. Ben normalde yuvarlak yaptım. Hoşuma da gitmişti. Şehri tamamen yuvarlak hale getirmek. Görüntü önemli. Yani tamamen zevk meselesi. Görüntü önemli dediğim. Sonrasında şöyle uzaktan baktığınızda falan da güzel bir görüntü oluşuyor. O şekilde oynamayı da seviyorsanız tabii. Ama çok da mühim bir şey değil tabii. Burada bazı yamukluklar oluşuyor. Yapacak bir şey yok. Bu şekilde devam edersek yani belki güzelleşebilir. Ben de bilmiyorum. Buraya bağlayamıyor muyum? Bayağı bir mesafe almam gerekiyor. Niye öyle? Enteresan. Bu şekilde tamam. Böyle biz düz çekelim. Sonra orayı bağlarız. Yer sıkıntımız yok zaten de. Şimdi aslında bu görsel sadece evler için uygun. Mesela bahçeli ev için uygun değil. Peki biz burayı ne seçeceğiz? Köy olarak baktığımızda bize ne uygun olur? Tuz ve hayvanın olduğu yerde e, ticarette tuzun olup olmadığını hatırlamıyorum ama yoktu sanki. Şimdi bakalım. Şunu bir devam edelim planımızda. Ön plan her zaman daha güzeldir. Şimdi şimdi oyunun tabii farklı farklı şekillerini de oynadığım için hani benim gördüğüm, gözlemlediğim en azından bu evrede bunu yapmadığınız zaman rastgele koyuyorsunuz, ezberliyorsunuz ama göz zevkinize hitap etmiyor. Zaten oyun belli bir süre oynanabilen bir oyun. Yani o evrede en azından güzel bir şeyler yapmak, önceden planlamak da ayrı bir zevk olduğu kanaatindeyim. Şimdi öncelikle bunları silelim. 2, 4, 6, 8 zaten bahçeli bir ev yapamayacağız. Para kazanamayacağız bence bu sistemde ama hani dediğim gibi burayı merkez değil belki başka bir yere merkez yapabiliriz. Onun için aslında ne geldiğinin bir önemi olmadığını göstereyim diye ya oyunda. Şimdi benim yaptığım bir evre vardı. İşte
Örneğin taş gelmesini istiyorum. Sınırsız taş. İşte yanında da yabani meyve olsun ama sınırsız yabani meyve. Sonra fark ettiğim aslında bunun çok bir önemi yok. Yani oyunun stratejisinde başka bir yeri fethedip aslında oradan devam edebilme şansın var. Ha, sadece komşuların da çok kötüyse falan ama böyle bir olasılık da çok yok. Hani hepsi de kötü olamıyor. İlla bir tanesi iyi oluyor yani boşta kalan. Orayı alıyorsun. Artık biz kaçıncı senemizde alabileceğiz? Nasıl hayatta kalabileceğiz? Ee, Tuzdan bir şey yapamıyorduk herhalde. Sadece sosis yapabiliyoruz bu versiyonda. Bir de bakarız yani yapabiliyor muyduk hatırlamıyorum ama yapamıyoruz herhalde. Ticarette var herhalde tuz ya. Şimdi görürüz. Böyle bir evet, videonun yarım saatine gelmişiz. Zaten herhangi bir şey de yapmadık ama ilk video açılışı bu şekilde olur. Seri epey bu şekilde benim yavaşlığımla sürebilir şimdi. 3 kereste bence ikinci öküz gelmiştir artık. Tahıl ambarına daha taşınmamış. Hatta bir öküz daha alabiliriz ya. 11 gün sonra. Ya da ticarette belki şey vardır hatırlamıyorum. Ticaret merkezinde belki 30'la tuzu açabiliyoruzdur. Küçük ticaret mi büyük ticaret mi tuz satılıyorsa. O zaman sabredelim en iyisi. Şuraya hayvanı atayalım bakalım ne oluyor. Beş kerestemiz var. Şöyle mi olsun evler? O neymiş ya? Evler buradan buraya doğru mu gelsin? Şöyle içten dışa doğru mu baksınlar? Yoksa dıştan içe doğru mu baksınlar? Ama dıştan içe doğru bakmak daha güzel aslında. Çıkış noktası güzel ama bahçeyi dışarı doğru versek. Tamam dışarı doğru. Hadi böyle yapalım. Biraz hızlandıralım. İki, dört, beş. Tamam 5 tane evi şuraya oluşturabiliyoruz. Ha, burayı işte yolları dik yapmak isteyişim nedeni o. Burada mesela dik yapmadık. Bunu oluştururken bir sıkıntı yaşıyoruz gördüğün gibi. Mesela. Oluşturuyor mu? Oluşturuyor herhalde. Yok oluşturmuyor. Aleti alsak, hızlandırsak nasıl olur? Şunu bir hızlandıralım. Aletimiz bitmez herhalde. Ambara her şey taşındı mı? Taşınmış. Onu da bir çıkartalım. O da ev yapımına yardım etsin. İki kerestemiz var an itibariyle. Acayip bir yağmur bastırdı.
Şimdi bizim şu yabani hayvanlardan bir an önce, ya gerçi bu yaz kış var. Eti alırız ya, onu acele etmeyelim. Balık gibi bir şey değil. Bizim ticaret merkezini hızlı bir kurup şeye bir bakmamız lazım. Tuza bir bakmamız lazım. Şu evleri bir kuralım. Gets rainy like this in the winter, get out of bed. Daha yeni 10 kereste harcandı değil mi? 12 diyor. Ama sanki şurada bir hata var gibi ya. Normalde bunu yapmaz. Evet, yolun hepsini sildi. İyi olmadı ama. Bu büyüklüğü ayarlayamayız bu şekilde. Böyle. Evet, şurada bir hata veriyor. Göremiyorum ki hatayı. Şurada bir şey var, aynen. Buymuş. Hmm. Ne yazık ki bunu yine kurmamız gerekecek. Aynen, şimdi temiz çalışıyor. Şöyle ikinciyi de kuralım. Geç kaldık bir tık ama olsun. İşin kötüsü bizim işte saldırgan modda olduğu için hükümdar baron bütün şeyleri siliyor şu anda. E, Onlara ihtiyacımız var bizim. Bir an önce 20 olması lazım şeyin. Yiyeceğimiz de tükeniyor zaten. Ha, bir ayımız daha var. Altı kereste bence okey. Onu şeyi hızlandıralım. Yapımı hızlandıralım. Sonra şuraya bir tane şey koyalım. Şu nerede? Küçük köy. Ha, şimdi aslında burada önemli olan bizim için hayatta kalmak, değil mi? Ee, Bizim seçeceğimiz burada zannedersem kazı olayı daha mantıklı gibi. Küçük ticaretlerin ihraç değeri %50 arttırılır. Küçük ticaret, yabani ve mantar yok bizde. Daha düşük tarım verimliliği ve burada biz tarım yapmayacağız. Ama tarlalar ve sebze bahçelerinin verimliliği diyor. Bizim zaten yemek sıkıntımız var burada. Bunu nasıl hallederiz? Ne yaparız? %25 okey mi acaba? Ya bize burada yardımcı olacak şey küçük ticaretlerin ihraç değerinin %50 arttırılacak olması ve tuzu bunun için kullanabilir miyiz hala bilmiyorum. En azından mantarın rezervinin kapasitesinin 2 katına çıkması yani bizi pek bir bağlamaz ama 116. Şöyle yapalım. Tuzla alakalı bir şey var mıydı acaba, onu artık sonrasında düşünürüz. Yaptık öncelikle. Şimdi yabani hayvanları ileri doğru ittirmeye gerek var mı? Şu alanı kullanacağız. Ee, Zaten bayağı büyümeyiz gibi geliyor bana. Büyüyemeyiz. Belki de büyürüz. Dursun şimdilik. Tazı alacağız. Doğru değil mi? Tazı almamız gerekiyordu onun için.
Şimdilik şöyle kuralım yolu. Güçlü mü milis? Kaç kişiyiz? 10 kişiyiz. Bizim yakacağımız 4 ay. Bir de buraya oduncu kulübesi koyalım hızlıca. Ee, Tomruk kampı nereye alıyordu şeyi? Şurayı alıyordu. Oduncu kulübesi de nereye alsın? Bizim şuraya alsın ya. Şuraya açsın oduncu kulübesi. Sonra yerini gene kaldırırız. Onun dışında mantar da toplama işine. Tabii nüfusumuz yok. Şu anda plan var ama Mayıs ayı büyük bir ihtimal Ağustos'un sonlarına doğru mantar bitecek. Şu mantarı da yola bakalım şöyle bir. Ha, şuraya doğru koyalım. Şuradan toplasınlar. Hepsinin yerleri değişebilir. En yükseği ayarlayalım. Ha, konutun olması da iyi. En azından Mayıs'ın 11'i yeni biri taşınabilir buraya. Bu eğer büyük bir ticaretse ya da ticarette yoksa vay halimize. Yani bayağı bir sıkıntı bizim için. Bakalım ne kadar katlanabiliriz bu sıkıntıya. Tazı 14 diyor. Alalım. Bir kişiyi atayalım. İki kişiyi atırsak 3 kalır. Çok az ya hayvan. Sürü başında yabani hayvan sayısı. ...16 olsun. 6, 27, 22, 11. 11 hayvan avlasak sürü başına. Yani 17 iyidir ya. Şimdi bir de ticaret merkezini şuraya bir yere kurup hızlıca şeye bakalım. Nasıl hayatta kalabiliriz? Burası ticaret merkezi yolu mu? O da var. Şöyle gelir herhalde yoludur. Yani şuradan gelecek birisi de herhalde yolu. Bu bize mi geliyor? Bize geliyor herhalde. O kadar da saldırgan olmasaydı modumuz keşke. Daha 10 kişiyiz. Gerçekten mi? Yoksa yok. Şeyler. Ha, tamam bunlar burayı avlıyorlar. Çadır gitti. Bir çadır gitti. Hiç kalmayacak herhalde biz büyüyene kadar. Aynen. Baron bayağı güçlendi şu anda. Saldırgan modda yani yapacak bir şeyimiz yok artık. Baron'a şimdilik izin verelim. O Baron daha oyunun başı yani burayı ele geçiriyor.
ne diyeyim yani, saldırgan modda Baron bayağı kızgın. Ya da açgözlü. Öyle diyelim. Hayvan satın alma ne kadardı? 20 paramız yok. Burada genel depo doluyor. Evet, bunun böyle bir sıkıntısı olacak. Depo dolu, avcı kampı. Keşke bunu da yükseltebilme şansımız olsun. Kerestemiz hiç yok. Bence şu anda çalışsınlar. Yakacak tükeniyor diyor. Bir kişi kaldı dışarıda. Buranın inşaatı bitmedi, oduncu kulübesinin. Toplayıcı kulübesi var. Ve ticaret merkezi var. Buradan bir kişiyi çıkartalım. Böyle bir alan olarak burayı işaretleyelim. Şurası bizim için olur. Evet, toplayıcı kulübesine birini koyduğumuz anda kimsemiz kalmıyor. Koyduk. İnşaat işi için atanmamış aile gerekiyor diye. Tahıl ambarından çıkardık. Kerestemiz tamam mı? 5 kerestemiz var. Avcı kampı çalışıyor. Evet, insan sayımız biraz başta bir sıkıntı. Step right up and sample. Keep your heart warm and your home cozy. Yakacak 2 ay şu anda bence yeterli. Çıkartalım, inşaat vesaire ya da tomruk kampına yardım eder. Orası da dolmuş. Tomruk kampına yardım etsin bence. Hatta bir kişi daha gitsin tomruk kampına. Şu anda inşaatla alakalı bir şey yok. Ha tamam, burası topluyor. Bunun da sınırı var mı? Yok. Burada 2 kişi atayalım buraya. Yemek olayını kökten bir çözelim bu yıl için. Mantar önemli. Hadi ticarette tuz ol ya. Ekmekte ya, yiyecekte olmaz herhalde, tuz da. Yakacakta olmaz. Burada olursa olur. Ah be, tuz yok mu gerçekten? Var. Ama büyük ticaret. Bizim şimdi küçük ticaret yapıp ne yapmamız lazım? Yani 50 ile buraya açıp buradan para kazanmamız lazım. Şimdi ilk başta postları satabiliriz. İhraç et. Bizim hiçbir şeye posta ihtiyacımız yok. Bu bir. Tamam. Direkt satışta kaça patlıyormuş tuz olayı? 50'ye patlıyormuş. Tamam. Güzel güzel varmış. Oradan bir yolumuzu bulabiliriz. Bir de aslında ilk başta keresteden biraz da, kereste yok muydu? Vardı. Kalas var. Zaten kalas yapımına da başladı. Yakacak odun. İhraç değerlerimiz de %50 arttığı için aslında yakacak odundan da gidebiliriz. Bizim bir yiyecek sıkıntımız var. Bir tane hızarhanemizi kuralım şuraya bir yere.
taşları toplayıp rahata erebiliriz aslında. Tomruktan çıkarabiliriz. Tamamdır. Biraz işte tahıl ambar görevi, bir de ambar görevi bu şekilde hallederiz. Aslında planımız bence işleyecektir. Güzel olan hayvan sayısı gayet makul. Bizi büyük bir ihtimal 1-2 sene bu idare edecektir. Süreklilik. İşte bir savaş anında falan bu sıkıntıya düşürür bizi ya. Burada avlanacak kimse olmadığı an itibariyle kötü olur. Full asker gideceğimiz zaman. Mesela şu anda kaç kişiyiz? 15. 15 değil 20 erkek olduğumuzda ki hiç çadır kalmadı ki. Gelir ama ya. Şu şeyler, outlaw'lar, onları avlarız. Şimdi ambardaki postu alıyor. Gelişmiş üretim. Evet. Etler de birikti. Sıkıntı bu hayvanın hem post hem şey veriyor olması bizi biraz bağladı. Ama şu ambardan bir çıkartalım. Şöyle bir tahıl ambarına koyalım. Ticarette sattık herhalde direkt. 46 olduk. Tuz olayına girersek yavaştan iyi olur. Onun için de tekrar eden şu çizgimizi çizeriz ilk başta. Şeytan üçgenimiz gibi. En azından oluşumumuzu şu şekilde hallederiz. Bu hallolduktan sonra devam ederiz. Şöyle hızlandıralım. Yani şu anda küçük olduğu için hızarhanede de birinin çalışması lazım. Hatta bir tane daha hayvana ihtiyacımız var bizim. Bir tane daha hayvan öküz alırsak bir tane daha bağlama kazığı oluşturayım. Bunların yeri değişecek. Evet, bence ilk stratejimizde iyi gideceği kanaatindeyim. Çünkü tuzun değeri e, benim düşünceme göre yani bu kadar olacağını düşünmüyordum ama bence gayet iyi. 5 dış ticarette yani alet ne kadar ediyor? O da 5 ediyor. Bak yani demircilik daha iyi kazandırır aleti üretmeyi ama bu çok hızlı çıkartacağımız için tuzu aslında buradan yemek de alabiliriz o parayla. Çok kâr edeceğimizi düşünmüyorum. Zorlu bir mücadele geçer çünkü tuz ve şeyden adı neydi? Yabani hayvandan güçlü bir ordu yaratmamız mümkün değil. Onun için en hızlı yapmamız gereken şey şu anda paramız geliyor bak postlardan geliyor 86 gümüş diyelim gümüşümüz var. Burada köşkümüzü kurduktan sonra hızlı bir şekilde vergi alıp ve en önemlisi de bu çıkan outlaw'ların çadırlarını baskına gitmek ve oradan köşk aracılığıyla genellikle vergileriyle toplanan kişisel para diyor. Bu kişisel parayı güçlendirmemiz lazım ki kiralık asker de tutabilelim. İlk fetihimizi gerçekleştirdiğimizde baron büyük bir ihtimal karşı çıkmayacaktır. Karşı da çıkabilir. Büyük risk. Biraz onun için paramızın olup en azından ne olur ne olmaz diye kiralık asker de almamız lazım. Bizim bu demire ihtiyacımız var yani her halükarda. İleriye dönük baktığımızda. Şöyle yapabiliriz. Burada
demiri buraya yollarız, tuzu da buraya yollarız. İkisi de sınırsız olduğu için birbirini desteklettiririz. Burada işte sıkıntı, burası da yemek açısından zayıf, hatta benimkinden daha zayıf diyelim. Ama işte tarlası var. Tarla olmasından binaların seviyelerini 3'e aktarmada rahatlık sağlarız. İçecekleri buradan hallederiz. Henüz bu stable versiyonda şey yok. İçecek olarak sadece birayı kullanabiliyoruz. O zaman bir dahaki videoda kaldığımız yerden devam ederiz. Ben bu videoyu burada sonlandırayım. O arada bir kahve yapayım. Ben devam edip kayda devam ederim. Ama siz de bunu izlemiş olursunuz.